Gürcistan'ın küçük bir kasabasında doğan bir çocuk, yüzünde çiçek izleriyle ve kolu sakatlanmış halde büyüdü. Kimse bilemezdi ki bu çocuk yüz milyonlarca insanın kaderini değiştirecek, tarihin en tartışmalı liderlerinden biri olacaktı. Peki bu çocuğu dünyanın gördüğü en korkutucu diktatörlerden birine dönüştüren yol nasıl başladı? 1878 yılının Aralık ayında Doğu Gürcistan'ın Gori kasabasında bir bebek dünyaya geldi. Adı Iosep Bessarionis Dzekugashvili idi. Dünya onu çok farklı bir isimle tanıyacaktı. Ailenin durumu hiç de parlak değildi. Babası Bessarion bir zamanlar başarılı bir ayakkabıcıydı. Ancak değişen zaman onun elinden aldı her şeyi. Ayakkabıları artık kimsenin ilgisini çekmiyordu. İşler bozuldu, para bitti, yoksulluk kapıya dayandı. Anne Ketevan Geladze ise bambaşka bir kadındı. 16 yaşında Bessarion'la evlendiğinde 3 oğul dünyaya getirmişti. İlk ikisi bebekken hayata veda etti. Geriye kalan tek çocuğuna tüm umutlarını bağladı. Ketevan dindar bir Ortodoks Hristiyandı. Oğlunun rahip olmasını hayal ediyordu. Ama ev bir cehennemdi. Bessarion'la Ketevan sürekli kavga ediyordu. Adam zamanla alkole sığındı, şiddet uygulamaya başladı. Iosep henüz 10 yaşındayken anne kocasını terk etti. Artık eve dönmeyen, geldiğinde ise hem karısını hem oğlunu döven bu adamdan kaçmak zorundaydı. Yardım eli Yakov Egnataşvili adlı bir aileden geldi. Ölen 2 oğlunun vaftiz babasıydı bu adam. Sayesinde hem anne hem oğul güvende yaşayabildi bir süre. Maddi sıkıntılar hafiflemişti artık. Egnataşvili yerel bölgede tanıdık biriydi. Bir rahibin evinde çalışan Ketevan sayesinde 1888 yılında Iosep, Gori'nin kilise okuluna kabul edildi. Çocuk yetenekliydi. Derslerde hızla yükseldi. Kısa sürede sınıfın en başarılı öğrencisi oldu. Ancak hayat ona kolay gelmiyordu. Çiçek hastalığı salgınından kıl payı kurtuldu. Yüzünde derin izler kaldı. 12 yaşına geldiğinde daha ağır bir kaza geçirdi. Sol kolu bir at arabasının tekerleği altında ezildi. Aylarca hastanede kaldı. Kolunu bir daha tam olarak kullanamadı. Bu sakatlık ömür boyu yanında olacaktı. Başarılı bir öğrenciydi yine de. Öğretmeni onu Tiflis'te bulunan dini seminere tavsiye etti. 1894 yılında seminere kabul edildi. Ama vardığında işler beklendiği gibi gitmedi. Genç Iosep açık bir şekilde söyledi. Tanrı'ya inanmıyordu. Rahip adayı için bu çok ciddi bir sorundu elbette. Bunun yerine yasak kitaplar okumaya başladı. Nikolay Çernişevski'nin ünlü eseri Ne Yapmalı gibi metinler eline geçti. Ardından Karl Marx'ın Das Kapital geldi. Bu metinler onun düşünce dünyasını alt üst etti. Gürcistan'da Rus çarlarına karşı büyüyen öfke, gizli sosyalist işçi toplantılarına katılmasına yol açtı. Artık bambaşka bir yoldaydı. 19. yüzyılın sonunda Rusya, Çarlar tarafından yönetilen devasa bir imparatorluktu. Bu sistem 3,5 asırdır sürmekteydi. 16. yüzyılın ortalarında Korkunç Ivan kendini tüm Rusya'nın ilk çarı ilan etmişti. Çarlar mutlak yöneticilerdi. Halk temsilinden, parlamentodan, siyasi haklardan bahsetmek bile mümkün değildi. Ülkeyi Çarlar ve güçlü Ortodoks kilisesi kontrol ediyordu. Rusya büyük bir güçtü ama aynı zamanda geri kalmıştı. Toprakları Moskova Dükalığından güneye Hazar Denizi'ne kadar yayılmıştı. Büyük Petro ve Katerina dönemlerinde imparatorluk daha da genişledi. Ukrayna, Kafkasya, Balkanlar. Napolyon savaşlarından sonra Rusya, dünyanın sayılı güçlerinden biri haline gelmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun yerini almaya çalışıyordu. Orta Asya'da ise İran ve Afganistan üzerinden İngiltere ile nüfuz mücadelesi veriyordu. Ama bu büyük güç statüsü iç politikada hiçbir anlam taşımıyordu. Ekonomi tamamen tarıma dayanıyordu. Serflik ancak 1861 yılında kaldırılmıştı. İkinci Alexander geniş reformlar yapmaya çalışmış ancak 1881'de bir suikaste kurban gitmişti. Yerine geçen 3. Alexander ise gerici bir liderdi. Otokrasiyi daha da sertleştirdi.
1894 yılında 2. Nikolay tahta çıktığında ülke çalkantı içindeydi. Moskova ve Sankt Petersburg gibi şehirler sanayileşmeye başlamıştı. İşçi sınıfı büyüdü. Radikal, sosyalist ve komünist düşünceler yayıldı. Anarşistler ortaya çıktı. Toplumun büyük bir kesimi artık değişim istiyordu. Siyasi temsil, modern bir yapı, orta çağ alışkanlıklarından kurtuluş. Talepler her geçen gün daha da güçleniyordu. Ve işte o dönemde Rusya tam da böyle bir bataklıktaydı. İkinci Nikolay ise bu krizi çözecek lider değildi. Kötü niyetli bir adam olmasa da iradesizdi, yetenekleri sınırlıydı. Ülkenin sorunlarını anlamaktan, çözüm üretmekten çok uzaktı. 20. yüzyılın başında Iosif Cugashvili'nin siyasi yükselişe geçeceği zemin tam olarak buydu. 1899 yılında Iosif Tiflis'te meteoroloji istasyonunda işe başladı. Ancak asıl meşguliyeti başka yerdeydi. Çarlık rejimine karşı şiddetli bir muhalefet geliştiriyordu. Yerel işçi gruplarının ve gizli örgütlerin toplantılarında konuşmalar yapmaya başladı. Siyasi sisteme karşı çıkan bu faaliyetler kaçınılmaz olarak Ohrana'nın yani Çarlık Gizli Polisi'nin radarına girdi. Aynı yıl Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'ne katıldı. Parti 1898 yılında kurulmuştu. Solcu sosyalist bir hareketti ve ileride Rus Komünist Partisi olacaktı. Üye olduktan sonra Iosif işçi gruplarına sızmaya başladı. Amacı içeriden muhalefeti kışkırtmaktı. Bu süreçte şiddet ve yasa dışı yöntemlere başvurmaktan çekinmedi. Hırsızlık, suç, soygun. Partinin ve kendi faaliyetlerini finanse etmek için her yolu denedi. 1901 yılında yetkililer onu hedef aldığında Karadeniz kıyısındaki Batumi'ye kaçtı. Orada yine protestolar düzenledi. Protestolardan birinde yerel polis ateş açtı. Birçok kişi vuruldu. Bir yıl sonra yerel bir hapishaneye düzenlenen baskında parmağı vardı. Parti liderlerinin tutulduğu bu hapishaneye saldırı düzenlendi. 12'den fazla saldırgan öldürüldü. Ölen yoldaşlarının cenaze günü bir protesto daha organize etti. Sonunda yakalandı. 1903 yılında Ural Dağları'nın doğusundaki Sibirya'ya 3 yıl sürgün cezası verildi. Iosif sürgün şartlarına hiç uymadı. Kısa sürede kaçmayı başardı ve Tiflis'e geri döndü. Orada bir yeraltı gazetesinin editörlüğüne yardım etti. Gazete, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Gürcistan kolunun bağımsızlık talep etmesini savunuyordu. Bu dönem aynı zamanda parti içinde büyük bir bölünmeye denk geldi. Batı Avrupa'da sürgünde olan parti liderleri ikiye ayrıldı. Bir tarafta Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşevikler vardı. Diğer tarafta ise Menşevikler. Bolşevikler daha sert kanattı. Harekete sadece kararlı siyasi devrimcilerin katılmasını istiyordu. Menşevikler ise daha geniş bir destek tabanı arıyordu. Iosif bu bölünmede Bolşeviklerin tarafını seçti. 1905 yılı Rus İmparatorluğu'nda devrimci faaliyetlerin zirve yaptığı bir dönemdi. 22 Ocak 1905'te Sankt Petersburg'da barışçıl protestocular katledildi. Çarlık hükümeti ateş açmıştı. Bu olay bir dalgayı tetikledi. Iosif, Gürcistan'da bir Bolşevik savaşçı birliğinin liderliğini üstlendi. Grup zamanla fiili bir suç çetesi haline geldi. Soygunlar düzenlendi. Hükümet binalarına saldırılar gerçekleştirildi. Yasa dışı faaliyetler arttı. Ama bu yöntemler onu Gürcistan'ın önde gelen Bolşeviklerinden biri yaptı. Kasım 1905'te İsveç'te düzenlenen parti kongresinde bölgeyi temsil etmek üzere görevlendirildi. Takip eden yıllarda Bolşevik çetesinin ve paramiliter birliğin liderliğini sürdürdü. Güç kazandı. Bolşevik liderlik arasında şöhret ve bir ölçüde saygınlık elde etti. Bu dönemin en ünlü olayı 26 Haziran 1907'de düzenlenen Tiflis Bankası soygunundu. Iosif bu operasyonu organize etti. Onlarca insan öldürüldü. Çeyrek milyon ruble çalındı. 1909 kışında bir kez daha Sibirya'ya sürgün edildi. Yine kaçtı ve 1912'de Gürcistan'a döndü. Lenin ondan Bolşevik Merkez Komitesi'ne katılmasını istedi. Iosif kabul etti. Ancak aynı yılın sonunda tekrar tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Kısa süre sonra kaçarak Sankt Petersburg'da yeraltına indi. Orada Bolşevik gazetesi Pravda'nın kuruluşuna katkı sağladı. Pravda gerçek anlamına geliyordu. İlk yıllarında gazetenin editörü ve yazarı oldu. Pravda'da çalışırken yeni bir takma ad kullanmaya başladı. Stalin, çelik anlamına geliyordu.
Bu isim zamanla İngilizceleştirilerek Joseph Stalin oldu. Bugün tüm dünyanın bildiği isim böyle ortaya çıktı. Pravda'nın editörlüğü onu gerçekten öne çıkardı. Bolşevik hareket içindeki konumunu sağlamlaştırdı. Lenin, Batı Avrupa'da sürgünde yaşamaya devam ediyordu. Rusya'da gözü kulağı olarak görev yapan ajanlar vardı. Stalin bunlardan biriydi. 1914 yazının sonunda Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Bolşevik hareketin en etkili isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak 1913 yılında hükümet tarafından Rusya'nın Arktik bölgelerine sürgün edilmişti. Savaş çıktığında Rus ordusuna zorla alınması düşünülmüştü ama sol kolundaki sakatlık onu askerlikten muaf tuttu. Bu yıllar Stalin'in kişisel hayatında da çalkantılı geçti. 1905 yılında devrimci bir arkadaşı Alexander Svanidze, onu kız kardeşi Ketevan Svanidze ile tanıştırmıştı. Ertesi yıl evlendiler. 1907 başında Yakov adında bir oğulları dünyaya geldi. Ancak Ketevan birkaç ay sonra Kasım 1907'de tifüs nedeniyle hayatını kaybetti. Muhtemelen kirlenmiş su bu hastalığa yol açmıştı. Stalin eşinin ölümünden derinden etkilenmişti. Bazı kaynaklara göre intihar etmeyi bile düşünmüştü. Cenazede şöyle dediği rivayet edilir. Onunla birlikte insanlığa olan son sıcak duygularım da öldü. Ancak bu ifade ona karşı fiziksel şiddet uyguladığına dair diğer kaynaklarla keskin bir tezat oluşturur. Yakov sürgündeki babası yerine Keteva'nın geniş ailesi tarafından büyütüldü. 1910'ların ortalarında Stalin sürgün edildiği Kureyka köyünde yaşayan Lydia Pereprigina ile bir ilişkiye başladı. Stalin 35 yaşındaydı. Lydia ise 14. Kısa süre sonra hamile kaldı. İlk gebelik düşükle sonuçlandı. Ancak daha sonra Stalin'in gayrimeşru oğlu Alexander'ı dünyaya getirdi. O zamana kadar Stalin Batı Rusya'ya dönmüştü. Alexander'ın varlığından haberdar olmasına rağmen hiç tanışmadılar. Alexander doğduğunda Stalin 17 yaşında Nadezhda Alliluyeva adında bir kızla tanışmıştı. 1919'da evlendiler. 1921'de doğan Vasili adında bir erkek çocukları, 1926'da doğan Svetlana adında bir kız çocukları oldu. Sürgün sürerken Rusya'yı büyük bir siyasi değişim dalgası vurdu. Ordunun felaket performansı 1916 sonu ve 1917 başlarında Doğu cephesinde Almanya'ya karşı yaşananlara yol açtı. Sankt Petersburg'da muhafazakar Şubat devrimi patlak verdi. Devrimi eski takvime göre 25 Ekim 1917'de başlattılar. Avrupa'nın diğer yerlerinde bu tarih 7 Kasım'dı. Ekim devrimi, muhafazakar hükümetin devrilmesi ve Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesiyle sonuçlandı. Petrograd, Moskova ve diğer şehirler düştü. Yeni kurulan Rus Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti, geleneksel Rus başkenti Moskova'ya geri taşındı. Stalin gibi isimler Rus İç Savaşı'nın ilk aşamalarına katıldı. Bolşevikler Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilip Rusya'daki konumlarını sağlamlaştırmaya odaklanabilmek için Almanlarla barış şartlarını organize etti. 15 Aralık 1917'de Almanya ile ateşkes sağlandı. 3 Mart 1918'de Brest-Litovsk Anlaşması'nın imzalanmasıyla merkezi güçlerle olan düşmanlıklar resmen sona erdi. Ülkede yeni Bolşevik hükümetine karşı şiddetli bir direniş vardı. Lenin ve yeni Sovyet tarzı rejimin muhalifleri birçok farklı gruptan geliyordu. Menşeviklerden muhafazakarlara, Ukrayna'da Kozaklar ve Finler gibi bölgesel gruplara kadar uzanan bir yelpaze. Bu gruplar Rus devletinden bağımsızlık kazanarak savaştan fayda sağlamayı umuyordu. Rejimin bu muhalifleri topluca beyazlar olarak biliniyordu. Bolşeviklerin Kızıl Ordusu'na karşı savaştılar. Yarım 10 yıl boyunca süren bir dönem yaşandı. 1920'lerin başlarında milyonlarca Rus'un ölümüne yol açan korkunç bir kıtlık da dahil olmak üzere birçok zorluk yaşandı. Bu dönemde Stalin, günümüzde Volgograd olan Tsaritsyn şehrine gönderildi. Rusya'nın güneyindeki Volga Nehri üzerindeki bu önemli şehrin savunmasını organize etti. Yöntemleri aşırıydı. Beyazları kaynaklardan mahrum bırakmak için geniş bölgedeki köylerin toplu yıkımını gerçekleştirdi. Bolşevik hareketin birçok üyesi bu yaklaşımı onaylamadı. Yıllar sonra Stalin, beyazlara karşı yürüttükleri kampanyada şehre Stalingrad adını verdi. Bolşevikler, Çarlık rejiminin baskıcı ve acımasız doğasını çok aşan yöntemler kullanmaya başlamıştı.
Terör politikasının en amansız savunucularından biri Stalin'di. Komünistlerin giderek daha acımasız hale gelen yaklaşımının belki de en ünlü örneği 17 Temmuz 1918'de yaşandı. Eski Çar, II. Nikolay, eşi ve çocukları Rus İç Savaşı'nın son aşamalarında tutuldukları Yekaterinburg'da Bolşevikler tarafından idam edildi. Stalin birçok komutanlığa atandı. Kendini kanıtladı. Firarilerle başa çıkmada otoriter ve acımasız davrandı. Nihayetinde komünist davaya yaptığı hizmetlerden dolayı hükümet tarafından Kızıl Bayrak nişanıyla ödüllendirildi. Ayrıca Polonya-Sovyet Savaşı'na da katıldı. Yeni kurulan Polonya Cumhuriyeti, Rusya'daki karışıklıktan yararlanarak doğu sınırını genişletmeye çalışmıştı. 1922 yılına gelindiğinde iç savaşın Bolşevik zaferiyle sonuçlanacağı açıktı. Bazı yerlerde 1923'e kadar aralıklı olarak çatışmalar devam etti. Bolşevikler, Polonya, Baltık Denizi devletleri ve Finlandiya dahil olmak üzere Rus İmparatorluğu'nun büyük bir bölümünü kaybetti. Ancak Ukrayna ve Kafkasya üzerindeki kontrolü korudu. Bunlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olarak kuruldu. İç savaş, Rusya genelinde büyük bir yıkıma ve karışıklığa neden olmuştu. Ölüm, yerinden edilme ve kıtlığa yanıt olarak Lenin 1921'de yeni ekonomik politika olarak bilinen ekonomik tavizler verdi. Bu program, malların ve sanayinin özel mülkiyetine izin vererek komünist ilkelerden geçici bir uzaklaşmaydı. Serbest piyasa ekonomisinin işleyişine yönelik bu girişim, savaşın harap ettiği Rusya ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla yapılmıştı. Ancak bu, Sovyet hükümeti içindeki Troçki gibi birçok ideolojik saflıkçı tarafından hoş karşılanmadı. Troçki, devletin tüm işçi faaliyetlerini ve üretimini kontrol etmesi gerektiğini savunuyordu. Stalin bu geçici önlemlerde Lenin'i destekledi. Bu da onu giderek daha güçlü hale getirdi. 1922'de ve 1923'te iç savaş sona erdiğinde Stalin, Nisan 1922'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri seçildi. Bu, yeni hükümette önemli bir güç pozisyonuydu. Stalin parti üyeliğinden ve disiplin görevlerinden sorumlu oldu. Bu rol aynı zamanda Stalina Rusya yönetiminin neredeyse her alanında bir dayanak noktası sağladı. Potansiyel düşmanlar hakkında bilgi toplamasına olanak tanıdı. Böylece yavaş yavaş ve sessizce daha fazla güç biriktirmeye başladı. Ardından Mayıs 1922'de Lenin ciddi bir inme geçirdi. Kısmen felçli ve yatağa bağımlı hale geldi. Takip eden aylarda Stalin, Lenin'e erişimi kontrol etmeye çalıştı. Çeşitli yetkilerini ele geçirmeye başladı. Lenin kısa süre sonra Stalin'in aşırı hırsından ve iktidarı ele geçirme biçimindeki acımasızlığından endişe ederek karısına şikayet etmeye başladı. Bunun sonucunda bugün Lenin'in vasiyeti olarak bilinen bir belgeyi dikte ettirdi. Bu belgede partinin yönetici elitinde reform çağrısında bulundu ve liderlerini eleştirdi. En önemlisi Stalin'in genel sekreterlik görevinden alınmasını önerdi. Lenin, vasiyetinin Nisan 1923'teki 12. Parti Kongresi'nde okunmasını istedi. Ancak Stalin belgeyi bastırdı ve alt kademedeki parti üyelerine verilmesine izin vermedi. O zamana kadar Lenin, geçirdiği çok sayıda felçten sonra neredeyse tamamen iş göremez hale gelmişti. Sonunda 21 Ocak 1924'te öldü. Sovyet rejiminin önde gelen isimleri daha sonra Komünist Parti'nin kontrolü için birbirleriyle yarışmaya başladı. Genel Sekreter Stalin, eski efendisinin yerine geçmek için önde gelen adaylardan biri olarak kendini konumlandırmaya başladı. Bu iktidar mücadelesinde Stalin'in en büyük rakibi Leon Troçki'ydi. Önemli bir komünist düşünürdü. Kızıl Ordu'nun kurulmasından sorumluydu. İç savaşı kazanabilecek bir savaş gücüne dönüştürmüştü. Başlangıçta Troçki, Lenin'in yerine hükümet lideri olarak geçmek için en güçlü aday gibi görünüyordu. Ancak 1924 ve 1925 yılları arasında Stalin, Lev Kamenev ve Grigori Zinovyev ile birlikte daha sağcı Sovyet liderlerinden oluşan bir üçlü kurarak onu saf dışı bıraktı. Bu üçlü 1920'lerin ortalarında Troçki'yi marjinalleştirdi. Stalin daha sonra onlara karşı döndü. Parti üzerindeki artan kontrolünü kullanarak kendisini tereddütsüz destekleyen diğer kişileri politbüro ve merkezi hükümete getirdi. Troçki,
Ocak 1925'te Askeri ve Deniz İşleri Halk Komiserliği görevinden alındı. Ardından Ekim 1927'de Merkez Komite'den ihraç edildi. Kazakistan'a, daha sonra 1929'da Sovyetler Birliği'nden tamamen sürüldü. Sürgün sırasında Troçki, eski rakibine karşı uluslararası sosyalist muhalefetin önderi oldu. Eski yoldaşını kınayan çok sayıda kitap ve makale yazdı. Sonunda Stalin gizli servislerine emir verdi. Troçki'ye suikast düzenleme girişiminde bulundu ve başarılı oldu. Meksika şehrindeki evinde bir Sovyet ajanı tarafından buz baltasıyla saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra 21 Ağustos 1940'ta aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Troçki'nin saf dışı kalmasıyla Stalin iktidardaki hakimiyetini pekiştirdi. Ancak özellikle Nikolay Buharin'den gelen bazı muhalefetle karşı karşıya kaldı. Troçki gibi Buharin de önde gelen bir Marksist teorisyendi. Stalin'in 1927'den itibaren izlemeye başladığı politikalar konusunda çekinceleri vardı. Zinovyev ve Kamenev'den, ayrıca Lenin'in dul eşi Nadezhda Krupskaya'dan bir miktar destek almayı başardı. Stalin sonunda onlara karşı harekete geçti. Partinin sağ kanadındaki yeni sağcı muhalefet olarak nitelendirdi. Her halükarda partinin büyük bir bölümünün desteğini asla kazanamadılar. Zinovyev kısa süre sonra partiden ihraç edildi. Troçki gibi Buharin de tamamen görevden alındı. Nadezhda Krupskaya ise 1930'lara kadar Sovyet eğitim sektöründe bir pozisyonunu korudu. Lenin'in dul eşi olması onu önemli ölçüde korudu. Ancak 1939'da biraz şüpheli koşullar altında öldü. Bazıları Stalin'in bunda payı olduğundan şüphelendi. Dolayısıyla 1927'ye gelindiğinde Stalin'in katılımı söz konusuydu. 1928 ve 1929 yıllarında Sovyetler Birliği'nin fiili lideri oldu. Kalan tüm muhalefeti görevden aldı veya partiden tamamen uzaklaştırdı. Lenin'in halefi olarak iktidara gelen adam karmaşık bir figürdü. Onu kendi güç birikiminden başka hiçbir ideolojiye bağlı olmayan zalim bir iktidar düşkünü olarak görmek kolay olurdu. Bu onun bir yönüydü. Ancak kişiliğinde, ideolojisinde ve psikolojisinde daha fazlası vardı. O bir komünistti veya en azından kendini öyle görüyordu. Rusya'da sosyalist ve komünist bir devlet kurmaya kararlıydı. Bu, 19. yüzyılın komünist teorilerinden farklı olarak görülebilir. Karl Marx, Friedrich Engels ve diğerleri İngiltere, Almanya, Fransa veya Belçika'ya uygulanabileceğini hayal ettikleri teorik sosyalist fikirler hakkında yazmıştı. Rusya'da Stalin gibi figürler, yüzyıllardır süregelen otokrasi ve şiddet, siyasi kültürüne sahip bir ülkede teorik kavramlarını uygulamaya çalışmanın gerçekliğiyle karşılaştı. Stalin'in komünist ilkeler olduğuna inandığı şeyleri uygulama arzusu yazılı eserlerine yansıdı. Birçok kitap ve makale yazdı, yayınladı. Komünist teoriye dair önemli bir bilgi birikimine ve Sovyetler Birliği'nin komünizme doğru gelişim düzeyini değerlendirme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. Troçki ile aynı çizgide bir entelektüel değildi. Bu muhtemelen rakibinden bu kadar nefret etmesinin nedenlerinden biriydi. Yine de zeki bir figürdü. Ancak birçok yönden etik kısıtlamalardan veya ahlaki pusuladan yoksun görünüyordu. Sovyetler Birliği'nin lideri olarak 1800'lerin sonlarında ve 1910'ların başlarında Gürcistan'da parti için çalışan figürle aynıydı. Devrimci hırsları suç çetesi yönetmekle karıştıran, komünist olmaya özenen biri. Stalin'in entelektüel ve kişisel dünyası hakkında iyi bir fikir edinmek için yakın zamanda kapsamlı bir çalışmanın konusu olan kütüphanesini inceleyebiliriz. Stalin'in yaklaşık 20.000 kitabı vardı. Bunlar ofisinde çalışan birinin biriktirip rafa koyduğu, ziyaretçilere iyi okumuş biri gibi görünmesini sağlayan basit kitaplar değildi. Söz konusu kitapların birçoğunda Stalin'in okurken yaptığı kenar notları bulunuyordu. Birçok kitap okuduğu biliniyordu. 1953'te öldüğünde her hafta masası kitap yığınlarıyla doluydu. Zevkleri zorunlu, Marksist ve komünist yazılar külliyatının ötesinde geniş bir yelpazeye yayılıyordu. Alexander Pushkin, Lev Tolstoy ve diğerlerinin Rus edebiyatı klasiklerini hevesle okurdu. Shakespeare, Victor Hugo ve Daniel Defoe hayranıydı. Evlat edindiği oğluna Robinson Crusoe'nin bir kopyasını hediye etmişti. Kenar notları genellikle basit yazılardı.
Bazı noktalara katıldığını belirtirken, bazen de bir noktaya katılmadığında saçmalık veya anlamsız şeyler yazardı. Fyodor Dostoyevski'nin kitaplarının kopyaları kaybolmuş olsa da Rus toplumuna dair görüşlerini eleştirdiğini biliyoruz. Stalin bir kitapta Moğol savaş ağası Cengiz Han'a atfedilen bir alıntının altını çizmişti. Bu alıntıda zaferden sonra huzuru sağlamak için yenilenlerin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği belirtiliyordu. Bu, Troçki ile yaptığı ve 1930'larda diğer rakipleriyle de yapacağı şeydi. Sovyetler Birliği'nin karşı karşıya kaldığı en önemli soru buydu. Stalin 1920'lerin ortalarında konumunu sağlamlaştırırken ülkenin gelecekteki ekonomik politikası tartışılıyordu. Lenin'in son yıllarında izlediği yeni ekonomik politika, çoğu denetleyenin beğenmediği ve kapitalist unsurlar içeren geçici bir çözüm olmuştu. Şimdi barış ve istikrarın yeniden sağlanmasıyla Rusya ekonomisini komünist bir ekonomiye dönüştürmek için iddialı politikalar uygulamaya başlama alanı doğmuştu. Bu amaçla Stalin 1928'de ilk 5 yıllık planı başlattı. 5 yıllık plan kavramı ilk olarak 1925'te Troçki'den kaynaklanmıştı. Stalin yaklaşımın geçerliliğini kabul etti ve onu izledi. 1932'ye kadar sürecek olan ilk 5 yıllık planın amacı Sovyetler Birliği'nin sanayi ekonomisini hızla genişletmekti. 1917 devrimi sırasında Rusya'da önemli sanayi kapasitesine sahip birçok şehir vardı. Ancak ülke hala büyük ölçüde tarımsal ve kırsal bir toplumdu. Volga Nehri'nin doğusunda her türlü ağır sanayi neredeyse yoktu. İlk 5 yıllık plan çelik ve kömür üretimini çok hızlı bir şekilde genişletmeyi amaçlıyordu. Tarım sektörüne verimlilik kazandırmak amacıyla daha az emekle daha fazla gıda üretecek büyük devlet kolektif çiftlikleri geliştirilecekti. Kırsal kesimdeki çiftçilerin şehirlere taşınıp yeni fabrikalarda çalışması sağlanacaktı. Birinci 5 yıllık planın temel teorisi buydu. Sadece ülke genelindeki sanayi kapasitesindeki artış açısından bakıldığında birinci 5 yıllık planın oldukça başarılı olduğu şüphesizdir. Sanayi fabrikası işçilerinin sayısı yaklaşık 3 milyondan 6 milyona 2 katına çıktı. Çelik ve demir gibi temel emtiaların, otomobil ve traktör gibi imal edilmiş malların üretimini artırmak için büyük fabrikalar ve tesisler kuruldu. Kömür, petrol ve bakır gibi ham maddelerin çıkarılması sağlandı. Sovyetler bu konuda dogmatik bir yaklaşım sergilemediler. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa'dan sanayi uzmanlarını Rusya'ya teknik uzmanlık sağlamaları için davet ettiler. Örneğin günümüzde Volgograd olan Stalingrad Traktör Fabrikası, Henry Ford ile yakın işbirliği içinde çalışan Albert Kahn Associates firması tarafından inşa edildi. Detroit'teki otomobil fabrikalarını geliştirirken 1920'lerin sonlarında ve 1930'ların başlarında her şeyin üretimi ve çıktısı arttı. O zamandan beri Sovyet propagandasına ve bu dönemdeki endüstriyel gelişmenin ölçeğini abartma biçimine çok fazla vurgu yapıldı. Ancak çok fazla propaganda olmasına rağmen yapılan iddiaların altında önemli miktarda gerçeklik de vardı. Örneğin demir üretimi 1932'ye kadar 2 katına çıktı. Bir diğer zincirleme etki ise okuryazarlık seviyelerinde istikrarlı bir artıştı. Stalin hükümeti yarının işçilerinin imalat gibi konularda kurslara katılabilmelerini ve teknik bilgilerini artırabilmelerini istiyordu. Bunu yapabilmeleri için okuma yazma bilmeleri gerekiyordu. 1900 yılında Rusya'da okuryazarlık oranı nüfusun %20'sinin biraz üzerindeyken 1940 yılında neredeyse %90'ı okuryazardı. 1920'lerin sonunda Moskova, Leningrad ya da Kiev sokaklarında dolaşan biri mutlaka fark ederdi. Duvarlarda asılı posterler herkesi okuma yazma öğrenmeye çağırıyordu. Kadın erkek ayırt edilmiyordu. Birinci 5 yıllık planın parlak tarafı buydu. Stalin döneminin erken yıllarında sanayi gerçekten büyüdü. Fabrikalar açıldı, üretim arttı. Bu politika ilerleyen yıllarda da devam edecekti. Ama her şey bu kadar güzel değildi. Tarımda yaşananlar felaket boyutundaydı. Hedeflerden biri kulakları ezmekti. Kulaklar geniş topraklara, hayvanlara sahip zengin köylülerdi. Rejim onları düşman görüyordu. Serflik 1861'de kalkmıştı ama bu insanlar hala sıradan tarım işçisinin sırtından geçiniyordu. En azından Stalin böyle düşünüyordu.
Stalin kulaklara özel bir kin besledi. Ancak kulak tanımını o kadar geniş tuttu ki orta halli çiftçiler bile bu kategoriye girdi. Kolektivizasyon başladı. Topraklar ellerinden alındı, sürüler götürüldü. Dev kolektif çiftlikler kuruldu. Yeni fabrikalarda üretilen traktörler tarlalara indi. Boyut inanılmazdı. 1931 yılında Rusların yarısından fazlası bu kolektif çiftliklerde çalışıyordu. Kimse gönüllü gitmedi. Zorlama, şiddet, tehdit. Binlerce insan çalışma kamplarına yakın koşullarda yaşamaya mahkum edildi. Çoğu ne olduğunu anlamıyordu bile. Moskova'dan gelen bu memurlar komünizm diye bir şeyden bahsediyordu. Köylüler şaşkındı. 70 yıl önce atalarının yaşadığı kölelik sistemine mi geri dönüyorlardı? Sistem sadece acımasız değildi, aynı zamanda işlemiyordu. Kolektif çiftlikleri yöneten Sovyet yetkilileri genelde şehirli insanlardı. Tarımdan anlamazlardı. Sonuç? Verim düştü. Üstelik Stalin ve ekibi şehirlerdeki sanayi merkezlerini beslemeye öncelik verdi. Köylerden toplanan ürünler kentlere gitti. Felaket 1930'da başladı. Ukrayna'dan Güneybatı Rusya'ya, Kafkasya'dan Kazakistan'a kadar uzanan devasa bir bölgede kıtlık patlak verdi. Tarım işçileri çiftliklerden koparılmıştı. Stalin kulakların toplumsal bir sınıf olarak yok edilmesi emrini vermişti. Üretim çöktü. Durumun vahametine rağmen politika değişmedi. Köylerde insanlar açlıktan ölürken şehirlere tahıl gönderilmeye devam edildi. Pek çok köylü kasabalara, şehirlere kaçtı. Ama kıtlık onları orada da yakaladı. 4 ila 9 milyon insan hayatını kaybetti. Ukrayna en ağır darbeyi yedi. Bu olaylara Holodomor deniyor. Açlıktan ölüm demek. Stalin bu politikaları uyguladı. Milyonlarca insan öldü. Durum ortaya çıktığında insani bir tepki vermedi. Suçluluk büyük. Bu kıtlık sürerken Stalin'in özel hayatı da karmaşıklaştı. İkinci eşi Nadezhda Alliluyeva ile evliliği devam ediyordu. 1920'ler boyunca mutlak iktidara yükselirken ailesi büyüdü. 1921'de ilk evliliğinden olan oğlu Yakov Moskova'ya geldi. 14 yaşındaydı. Ayrıca Stalin'in yakın arkadaşı ve üst düzey Bolşevik Fyodor Sergeyev'in bebek oğlu Artyom Sergeyev'i evlat edindiler. Fyodor Sergeyev 1921 yazında bir tren kazasında ölmüştü. Deneysel bir Rus yüksek hızlı trenini test ediyordu. Mutlu bir aile tablosu vardı dışarıdan bakınca. Ama gerçek başkaydı. Stalin ve Nadezhda sürekli tartışıyordu. Stalin'in başka kadınlarla ilişkisi olduğu söyleniyordu. Uzun süre evden uzak kalıyordu. Nadezhda depresyondaydı. Sağlık sorunları vardı. Patlama noktası 1932 Kasım'ının başlarında geldi. Moskova Ekim Devrimi'nin 15. yıl dönümünü kutluyordu. Bir resepsiyon düzenlendi. Stalin ve karısı halkın içinde birbirlerine bağırdı. Nadezhda, Ukrayna ve Güney Rusya'daki kıtlığı öğrenmişti. Kocasının politikalarını suçluyordu. Stalin sarhoştu. Başka bir kadınla açıkça flört ediyordu. Ertesi sabah 9 Kasım Nadezhda ölü bulundu. Kalbinden vurulmuştu. Stalin sarsıldı. Genel kabul intihar olduğu yönünde. Ancak ölümün ayrıntıları kamuoyuna verilmedi. Sadece beklenmedik bir şekilde öldüğü açıklandı. Stalin'in çocuklarıyla ilişkisi garip bir hal aldı. Kızı Svetlana ile en yakındı. Ama Svetlana, Alexey adlı bir film yapımcısına aşık olunca Stalin onu Sibirya'ya sürdü. Svetlana 1967'de Amerika Birleşik Devletleri'nden iltica istedi. 2011'de Wisconsin'de öldü. 1932 yılı Stalin'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Sovyetler Birliği üzerindeki hakimiyetinde de. 1920'lerde iktidara gelişi acımasızdı ama sınırlı sayıda insan öldürülmüştü. 1930'ların ortasından sonuna kadar yaptıkları ise başka bir boyuttaydı. Baskı ve totaliterlik emsalsiz düzeye ulaştı. Sovyet sistemi en başından beri gizli polis ve çalışma kamplarını içeriyordu. Bunlar Rusya'nın siyasi kültürünün parçasıydı. Geçmişe uzanıyordu. 16. yüzyılda Korkunç Ivan tarihin ilk gizli polis güçlerinden birini kurmuştu. Çeka adlı gizli polis 1917 aralığında kuruldu.
Kısa süre sonra ıslah çalışma kamplarının ana müdürlüğü oluşturuldu. Daha sonra bunlara Gulag denildi. Stalin kamp sistemini muazzam ölçüde genişletti. Rejime veya Sovyet ilkelerine herhangi bir şekilde tehdit olarak görülen herkes Sibirya'ya ya da donmuş Arktik'e gönderilme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Stalin'in gençliğinde düzenli olarak gönderildiği yerlerdi bunlar. Ancak 1930'larda sistem bambaşka bir şiddet seviyesine ulaştı. 1930 ile 1953 yılları arasında 4 milyondan fazla insan Gulag kamplarına gönderildi. Koşullar Stalin'in Sibirya sürgünü dönemindekinden çok daha kötüydü. Stalin donmuş doğuda ve kuzeyde görev sürelerinden sağ kurtulmuştu. Ama 1930 ile 1953 arasında Gulag kamplarına gönderilen 1,5 milyondan fazla insan hayatta kalamadı. Gulag kamplarına düşenlerin çoğu büyük tasfiyenin kurbanlarıydı. Stalin bunu 1936 ile 1938 arasında düzenledi. Zirve noktası 1937 yılıydı. Amaç Sovyetler Birliği üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmaktı. Ancak 1930'ların ortalarında konumuna yönelik gerçek bir tehdit olup olmadığı anlaşılması zor. Sovyet ekonomik politikasının bazı unsurlarına yönelik genel hoşnutsuzluk vardı. Ama bunun ötesinde büyük tasfiye komünist siyasi kurumun üst düzey üyeleri arasından olası muhalifleri ortadan kaldırma çabalarıyla başladı. Ardından yerel yetkililere ve Taşra Parti üyelerine doğru genişledi. Kısa süre sonra Kızıl Ordu sistematik olarak hayali düşmanlar için tarandı. Büyük tasfiyenin son aşamaları İkinci Dünya Savaşı başladığında hala devam ediyordu. Örneğin Stalin adına birçok tasfiyeyi denetleyen Nikolay Yezhov, efendisinin ona karşı dönmesiyle Şubat 1940'ta idam edildi. Stalin aslarını aşırılıklardan sorumlu tutmaya çalıştı. Toplamda 1936 yazından 1938 sonuna kadar geçen 2,5 yıllık dönemde 750 binden fazla insan idam edildi. Yüz binlercesi kamplara ya da başka yerlere gönderildi. Beklenmedik bir sonuç olarak Sovyetler Birliği insanlık tarihinin en büyük savaşına girmek üzereyken Kızıl Ordu en iyi generallerinden ve tümen komutanlarından bazılarını kaybetti. Stalin'in büyük tasfiyesinin en kötü şöhretli unsuru Moskova gösteri mahkemeleriydi. Bunlar 1936 ile 1938 yılları arasında Moskova'da düzenlenen bir dizi sahte duruşmaydı. Stalin 1920'lerdeki Troçkist fraksiyon ve sağ muhalefetten eski düşmanlarını emeklilikten ve belirsizlikten çıkarıp başkentte halka açık bir şekilde yargılattı. Bu mahkemelerinde yargılananlar arasında tanıdık isimler vardı. Grigori Zinoviev ve Lev Kamenev, 1920'lerin ortalarında Stalin'in iktidara yükselmesine yardım etmişti. Daha sonra Politbüro'dan şiddetle dışlanmışlardı. Nikolay Buharin de aralarındaydı. Mahkemede sorgulanırken hepsi ayrıntılı itiraflar yaptı. Kendilerini suçlama biçimleri uluslararası gözlemcileri şok etti. Arthur Koestler bu olaylardan etkilenerek Öğlen Karanlığında adlı eserini yazdı. 20. yüzyılın en büyük romanlarından biri sayılır. Aslında bu itirafların ardındaki motivasyon gizemli değil. Stalin onlara bir anlaşma teklif etmişti. Kamuoyu önündeki yargılamalara katılırlarsa hayatlarını bağışlayacaktı. Duruşmalar biter bitmez hepsi hapishanenin bodrumunda idam edildi. Büyük tasfiye devam ederken canlarına kıyıldı. Bu dönemde ikinci 5 yıllık plan sona ermek üzereydi. Stalin bunu ilk planın hemen ardından başlatmıştı. 1937 yılına kadar sürmüştü. Hemen ardından 3. 5 yıllık plan geldi. Bu plan 1941'de Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgaliyle kesintiye uğradı. Her iki planda sanayi verimliliğinde istikrarlı iyileşmeler getirdi. 1930'ların sonuna doğru ülke ağır sanayinin birçok alanında Almanya'yı yakalamaya başladı. Dahası ilk 5 yıllık planın tarımsal felaketleri tekrarlanmadı. Bir zamanlar dini seminere katılmış olan Stalin, ikinci plan aracılığıyla Ortodoks Kilisesi'ne büyük bir saldırı emri verdi. Kilise topraklarının toplu olarak kamulaştırılmasını teşvik etti. Fabrika işçilerini verimliliklerini artırmaya teşvik etmek için uygulamaya konulan bu planların tümü önemli ölçüde başarıya ulaştı. Rus ekonomisi 1920'lerin ortalarından Stalin'in 1953'teki ölümüne kadar geçen 30 yılda muazzam büyüdü.
Sovyet ekonomisinin 1950'ler ve 1960'lar boyunca sürdürdüğü mükemmel büyüme oranlarının temelleri atıldı. Sovyet sisteminin ekonomik planlamasında sistemik sorunlar ortaya çıktığında ülke ekonomisi durgunlaşmaya başladı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyordu? 5 yıllık planlar birçok gözlemcinin kabul etmek istediğinden çok daha etkiliydi. Nihai hedefler acımasız yöntemleri haklı çıkarma biçimi kullanıldı. Güç, tek bir kişinin elinde acımasızca merkezileştirildi. Herhangi bir siyasi veya sosyal muhalefete karşı neredeyse tamamen baskı uygulandı. 20. yüzyılın ikinci yarısındaki tarihçiler bunu tanımlamakta zorlandı. Stalinizm terimi 1930'lu yılların başlarında geliştirilmişti. Ancak Stalin'in kendisi bu kelimeyi sevmiyordu. Ancak ölümünden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Esasen Stalinizm, komünizm ve Leninizmin unsurlarını acımasız bir politika uygulaması ve diktatörce bir iktidar merkezileşmesiyle dolu yeni bir sistemde birleştirdi. Stalinizm içinde daha önceki komünist teorisyenlerin yazdığı proletarya diktatörlüğü, Stalin'in ve yalnızca Stalin'in diktatörlüğü haline geldi. Kıtlık, kitlesel tutuklamalar, gösteri yargılamaları, etnik temizlik ve kitlesel cinayetler komünizme giden yolda gerekli kötülükler olarak sunulurken, Sovyet toplumuna yaygın bir liderlik kültü hakim oldu. Stalinizm ahlaki bir ölçütü olmayan bir liderlik kültüyle birleşmiş komünizmdi. Stalinizm kısa süre sonra savaşlar arası dönemde Avrupa'da ortaya çıkan diğer siyasi ideolojiyle karşı karşıya gelecekti. Faşizm ilk olarak 1922'de İtalya'da ortaya çıkmış olsa da sonsuza dek Almanya ile ilişkilendirilecekti. Naziler orada iktidarı ele geçirmişti. 1933'te hemen çalışmalara başladı. 1919'da Alman İmparatorluğunu dağıtan ve Almanya'nın Avrupa ulusu olarak gücünü ciddi şekilde kısıtlayan Versay Antlaşması'nın şartlarını alt üst etmeye çalıştı. Faşizm karmaşık bir ideolojiydi. İtalya, Almanya ve diğer yerlerdeki faşist liderlerin büyük bir kısmı faşist olmadan önce ülkelerindeki komünist hareketlere karışmıştı. Aslında Naziler kendilerini ulusal sosyalistler olarak görüyordu. Komünizmle olan bu erken ilişki acı bir rekabete yol açmıştı. Naziler Rusya'daki Bolşevikleri ana ideolojik düşmanları olarak algılıyordu. Bu 1919 Alman devrimi sırasında Berlin, Münih ve diğer şehirlerde Alman komünistleri ve sağcı gruplar arasında yaşanan sokak çatışmalarının bir mirasıydı. Naziler 1938 ve 1939'da Avusturya ve Çekoslovakya'yı agresif bir şekilde ilhak ederken bir gün Almanlar ve Sovyetler arasında savaşın kaçınılmaz olduğu görülüyordu. Sonuç olarak 23 Ağustos 1939'da Sovyet Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov, Stalin'in sadece 3 ay önce atadığı isim Alman mevkidaşı Joachim von Ribbentrop'la önemli bir diplomatik anlaşma müzakere etti. Molotov-Ribbentrop Paktı, iki ülke arasında saldırmazlık anlaşması öngörüyordu. Nazilerin 9 gün sonra Polonya ya işgal etmesinin yolunu açıyordu. Molotov-Ribbentrop Paktı, dünyanın geri kalanı için Hitler-Stalin Paktı olarak da adlandırılabilirdi. Bu sadece bir saldırmazlık anlaşması değildi. Gizli maddeler içeriyordu. Bunlar Hitler'in Polonya'nın büyük bir bölümünü fethetmesine izin veriyordu. Stalin ise Polonya'nın doğu kesimlerini, Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya'nın büyük bir bölümünü ve Finlandiya'yı işgal etmesine izin veriyordu. Özünde bu Nazi ve Sovyet diktatörleri arasında Alman İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ve Rus İç Savaşı sırasında kaybettiği Doğu Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirecekleri bir anlaşmaydı. Naziler 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı. İngiltere ve Fransa ise buna karşılık 2 gün sonra Almanya'ya savaş ilan etti. 2 haftadan fazla bir süre sonra 17 Eylül'de Stalin Doğu Polonya'daki hak iddialarını da yerine getirmek için güçlerini oraya gönderdi. Stalin Baltık devletlerini işgal etme önlemlerini ancak ertesi yıl 1940 yazında uygulamaya koydu.
Sovyet birlikleri ayrıca Haziran sonu ve Temmuz başı 1940'ta Romanya'nın kuzeyindeki Besarabya ve Kuzey Bukovina eyaletlerini de işgal etti. Stalin Baltık devletleri söz konusu olduğunda Molotov-Ribbentrop Pakt'ın şartlarını uygulamada yavaş davranmıştı. Bu gecikmenin bir nedeni Mayıs 1940'ta Nazilerin Hollanda ve Fransa'yı işgalinin Stalin'e bir sis perdesi sağlamış olmasıydı. Daha da önemlisi 1939 sonbaharında Doğu Polonya'nın fethinden sonra Sovyet Kızıl Ordusu dikkatini Finlandiya'ya çevirmişti. Stalin 30 Kasım 1939'da birliklerini sınırın ötesine ülkeye gönderdi. Kış Savaşı olarak bilinen savaşın kısa ve sert bir olay olacağı, Kızıl Ordu'nun gücünün Finlandiya'yı hızla fethedeceği bekleniyordu. Sadece 3,5 milyon nüfusa sahip bir ülke. Sovyet diktatörü birkaç gün içinde can sıkıcı raporlar almaya başladı. Finlandiyalılar alışılmadık derecede dirençli olduklarını gösterdiler. İronik bir şekilde ülkelerinin Molotov kokteylleri olarak adlandırdıkları ev yapımı kundaklama cihazlarını da içeren bir gerilla savaşına giriştiler. Kış Savaşı. Finlandiya'nın topraklarının %10'undan azını ülkeye verdiği barış şartlarının kabul edildiği Mart ortasına kadar sürdü. Bu çatışma Kızıl Ordu'nun zayıflıklarını, özellikle de kendi kendine yarattığı zayıflıkları ortaya çıkardı. 1930'lardaki büyük tasfiye Rusya'nın önde gelen generallerinin çoğunun Stalin tarafından görevden alınmasına veya öldürülmesine neden olmuştu. Şimdi ise silahlı kuvvetlerinin Finlandiya gibi küçük ulusları savaş alanında yenememesinden yalnızca kendisini suçlayabilirdi. Kızıl Ordu'nun liderlik ve savaş yeteneklerindeki eksiklikler 1940 bir yazında çok daha ciddi hale gelecekti. Molotov-Ribbentrop Anlaşması Batı Avrupa'yı fethetmiş olan Almanya ve ülke arasında 10 yıllık bir saldırmazlık antlaşması kurmuştu. Mayıs ve Haziran aylarında 7 haftadan fazla 1940'ta Naziler Britanya Savaşı'nı başlatmıştı. Ancak Hitler kısa süre sonra İngilizleri boyun eğdirmeye çalışmaktan yoruldu ve dikkatini doğuya çevirdi. Nazi diktatörü için gerçek ideolojik düşman buradaydı. Nazi siyasi ve ırksal ideolojisinin merkezinde yer alan Lebensraum, yani yaşam alanı ancak Sovyetler Birliği'de, birliğiyle savaş yoluyla elde edilebilirdi. Buna göre 22 Haziran 1941'de 3 milyon askerin Stalin'in ülkesini işgal edeceği Barbarossa operasyonuna hazırlanmaya başladı. Stalin'e kendi zamanında ve o zamandan beri yöneltilen en büyük eleştirilerden biri Nazi işgaline hazırlanma biçimindeki yetersizliğiydi. Almanların bir süre daha bunu yapmayacağına ikna olmuştu. Milyonlarca Alman askeri personelinin Sovyetler Birliği'ni işgal etmek için Polonya'da toplandığını gösteren istihbarat raporlarını görmezden gelmişti. Belki de biraz fazla iyimserdi. Finlandiya macerası Kızıl Ordu'ya olan inancını sarsmıştı zaten. Nisan ortasında Japonya ile bir anlaşma imzaladı. Belki Nazi saldırısını erteleyebilirdi. Nafile bir çabaydı. Haziran sonunda Barbarossa başladı. Alman taarruzu tam bir felaketti. İlk 3 ay dehşet vericiydi. Doğu Polonya yıkıldı, Belarus çöktü. Güneyde Alman birlikleri Ukrayna içlerine daldı. Yaz aylarında Kızıl Ordu büyük kuşatmalara yakalandı. Yüz binlerce asker esir düştü. Binlerce tank ve uçak kayboldu. Eylül bitmeden Kiev Almanlara teslim oldu. Ekim geldiğinde hedef belliydi. Kış bastırmadan Moskova ve Leningrad. Stalin nasıl tepki verdi? İlk günler berbattı. Alman saldırısının şoku onu geçici olarak sarstı. Radyoda halka seslenen o değildi. Molotov'du. Bazı kaynaklara göre ilk haftalarda Bulgar elçisiyle görüştü. Barış görüşmeleri için arabuluculuk yapabilir miydi diye sordu. Doğu Polonya, Ukrayna ve Belarus'un büyük kısmını Nazilere bırakmayı düşünmüş olabilir. Kesin kanıt yok. Bu tür belgeler sonraki yıllarda yok edildi. Ama bir şey kesin. İlk şok atlatıldıktan sonra hızla toparlandı. Kızıl Ordu'ya yakıp yıkma emri verdi. Ekinler ateşe verilecek, değerli her şey düşman eline geçmeden yok edilecekti. 1812'de Napolyon'a karşı kullanılan taktikti bu. Haziran sonunda Devlet Savunma Komitesi'ni kurdu. Savaş çabasını merkezi olarak yönetmeye başladı. Başkomutan olarak tüm yetkileri eline aldı. Sovyet nüfusunun büyük kısmı mühimmat fabrikalarına koştu. Moskova kadınları sonbaharda şehrin etrafında siperler kazdı. Aylar geçtikçe savaş zamanı lideri rolüne büründü.
Ruslar buna büyük vatanseverlik savaşı diyor. Liderliği hiç de yumuşak değildi. İşbirlikçilere vahşet uygulandı. Kızıl Ordu askerleri top yemi gibi kullanıldı. NKVD ve diğer güvenlik birimleri kendi halklarına karşı acımasız propaganda yürüttü. Ama sonuçta Moskova ve Leningrad direndi. İkinci Dünya Savaşı her yerden çok Doğu cephesinde kazanıldı. Stalin'in acımasızlığının bir göstergesi oğlu Yakov'un başına gelenlerdi. Yakov Temmuz ortasında cephede esir düştü. Stalin bunu duyunca hayal kırıklığına uğradı. Neden kendini öldürmemişti? Oğlunun karısını geçici olarak tutuklattı. Yakov'un Rusya'ya dönüşü için müzakere şartlarını reddetti. Oğlu Nisan 1943'te Sachsenhausen toplama kampında öldü. O zamana kadar savaşın odağı değişmişti. 1942'nin ikinci yarısında Stalingrad merkez haline geldi. Volga Nehri üzerindeki Stalingrad, Kafkasya'nın petrol yataklarının anahtarı sayılıyordu. Hitler yaz sonunda şehre büyük bir saldırı emri verdi. Sovyetleri petrol kaynaklarından mahrum bırakmak savaşı kazanmanın yoluydu artık. Amerika Birleşik Devletleri Aralık 1941'de savaşa girmişti. Stalin 28 Temmuz 1942'de 227 numaralı emri verdi. Ünlü bir adım geri yok talimatıydı bu. Kızıl Ordu sağlam duracak, Stalingrad'ı düşmana teslim etmeyecekti. Tarihin en kanlı askeri çatışmalarından biri yaşandı. Almanlar Eylül 1942'de şehrin kontrolünü neredeyse ele geçirdi. Kızıl Ordu geri püskürttü. Ekim ve Kasım aylarında Uranüs operasyonu devreye girdi. Alman 6. Ordusu kuşatıldı. İkmal hatları kesildi. Büyük takviye alma imkanı kalmadı. 6. Ordu Ocak 1943 sonunda yenilgiye uğradı. Doğu cephesinde Sovyet zaferi artık kaçınılmazdı. Ama Almanları Berlin'e kadar geri püskürtmek için 2,5 yıl daha şiddetli çatışmalar yaşanacaktı. Bu süre zarfında Stalin giderek artan sayıda müttefik konferansına katıldı. En önemlileri Kasım 1943 sonunda İran'ın Tahran kentinde, Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde ve 1945 yazında Almanya'nın Potsdam kentinde düzenlendi. Almanlar yenilgiye uğradıktan sonra bu zirveler sırasında Avrupa'nın savaş sonrası durumu tartışıldı. Stalin, Churchill ve ABD Başkanı Roosevelt müzakere etti. Stalin'in Roosevelt ile şaşırtıcı derecede iyi bir çalışma ilişkisi vardı. Churchill ile sık sık çatıştı. En büyük gerilim kaynağı Polonya, Yunanistan ve diğer bazı ülkelerin savaş sonrası durumuydu. Stalin, Kızıl Ordu'nun özgürleştirdiği bu ülkelerin savaştan sonra Sovyet nüfuz alanları olmasını savundu. Churchill, Yunanistan konusunda sonunda galip gelecekti. Ancak Polonya 1944'ün ikinci yarısında Kızıl Ordu tarafından tamamen işgal edilerek Sovyet nüfuz alanına girecekti. Bu görüşmelerin ötesinde Stalin, Doğu cephesindeki Sovyetler üzerindeki baskıyı azaltmak için Batı müttefiklerinin Güney ve Batı Avrupa'da yeni cepheler açmasını sürekli olarak savundu. Ayrıca ülkenin henüz Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etmeyeceği, ancak Nazi Almanyas yenilgisinden sonraki 3 ay içinde bunu yapacağı konusunda da anlaşmaya varıldı. Stalin Şubat 1945'te Yalta'da Churchill ve Roosevelt ile görüştüğünde, Batı müttefikleri Batı Almanya'da Ren bölgesine girerken Kızıl Ordu askerleri Berlin'e doğru ilerliyordu. Şehri kuşattılar. Nisan ayında 3. Reich'in başkenti için savaş başladı. 30 Nisan'da Hitler intihar etti. Yerine geçen Joseph Goebbels, ertesi gün onu taklit etti. Alman donanmasının başı Karl Dönitz yönetimi devraldı. Alman Danimarka sınırındaki Flensburg'dan yönetilen bir hükümet batılı müttefiklere teslim oldu. Teslimiyet belgesi 7 Mayıs'ta Fransa'nın Reims kentinde imzalandı. Stalin hemen itiraz etti. Rus halkı savaşta ağır yükü üstlenmişti. Teslimiyet belgesinin İngiliz ve Fransız yetkililerinin önünde Fransa'da imzalanması kabul edilemezdi. Bu görüşünde tamamen haklıydı. Savaşta tahminen 9 milyon Sovyet askeri ve 15 ila 20 milyon Sovyet sivili hayatını kaybetmişti. İngiliz, Fransız ve Amerikalıların toplam ölüm sayısı yaklaşık 1 ila 2 milyondu.
İtirazları ışığında Alman ordusunun başı Wilhelm Keitel tarafından 8 Mayıs'ta Berlin'de Sovyet komutanlarının önünde ikinci bir teslimiyet belgesi imzalandı. Alman başkentinde saat 23'te imzalandığı için Moskova'da 9 Mayıs gece yarısından sonra imzalanmış oldu. Bu nedenle eski Sovyetler Birliği ülkelerinde her yıl 9 Mayıs'ta Zafer Günü kutlanmaktadır. Stalin 1945 Moskova Zafer Günü geçit törenini yönetti. Kızıl Meydan'daki en büyük olanıydı. 24 Haziran 1945'te orada düzenlenen askeri geçit törenine 40 binden fazla Kızıl Ordu askeri katılmıştı. Teslimiyet belgesinin imzalanmasıyla ilgili tartışma, Stalinli ile batılı müttefik hükümetler arasında giderek artan bir dizi çatışmanın sadece ilkiydi. Savaş bittikten sonra Stalin sözünü tuttu. Ağustos 1945'in başlarında Japon İmparatorluğu'na savaş ilan etti. Ancak bu kararında Amerikalılara yardım etmekten çok Mançurya ve Kore Yarımadası'nın bazı kısımlarını ele geçirme arzusu da etkili olmuştu. Bu arada Avrupa'da Polonya'nın Sovyet yanlısı bir komünist hükümetle kurulacağı hızla anlaşıldı. Doğu Avrupa ve Balkanlardaki birçok ülke gibi Stalin'in Sovyet İmparatorluğu'nun bir uydusu haline gelecekti. Ancak savaştan sonra ülkenin yöneticisi olan Yugoslav komünistlerinin partizan lideri Josip Broz Tito, kısa süre sonra Moskova'dan bağımsız olarak kendi çizgisini çizecekti. Amerika Birleşik Devletleri kapsamlı ekonomik yardımlarla Yunanistan ve Türkiye'yi kazandı. Uzun tartışmalardan sonra ana anlaşmazlık noktaları Almanya ve Avusturya oldu. Avusturya 1943 Moskova Deklarasyonu doğrultusunda kendi yolunu çizmesine izin verildi. 1955'te Soğuk Savaş'ta hem ABD hem de Sovyet kamplarından Avusturya Devlet Antlaşması'yla bağımsızlığını kazandı. Bugün bile Orta Avrupa'da NATO üyesi olmamasıyla bir istisna teşkil etmektedir. Almanya daha tartışmalı bir hale geldi. 1948'de Stalin, Batı Berlin'e demiryolu tedarikinin Sovyet işgal alanlarından geçmesinin engellenmesini emretti. Bu nihayetinde Berlin Hava Köprüsü'ne ve ülkenin 1949'da Batı Almanya ve Komünist Doğu Almanya olarak bölünmesine yol açtı. Savaşın ardından Avrupa ABD yanlısı ve Sovyet yanlısı kamplar arasında oldukça eşit bir şekilde bölünürken, Uzak Doğu'da durum Stalin ve komünist dava için çok daha olumluydu. Stalin iktidara ilk geldiği 1920'lerin ortalarından itibaren Çin İç Savaşı'nda komünistlere kapsamlı yardım sağlamıştı. Çin milliyetçileri Kuomintang'la mücadeleleri yeni başlıyordu. Stalin, savaşın sonundan çıkan komünistlere ek silah ve yardım sağladı. İkinci Dünya Savaşı. İç savaştaki iki fraksiyondan çok daha güçlü olan Mao Zedong'un liderliğinde yapıldı. ABD ise Washington'daki Başkan Truman'ın doğru bir şekilde korkunç kleptokratlar olarak gördüğü milliyetçilere yardım sağlamak konusunda eşit derecede isteksiz hale geliyordu. Komünistler 1949'da iç savaştan zaferle çıkacaktı. O yılın 6 Aralığında Mao trenle Moskova'ya gitti. 10 gün sonra dünyanın en önemli komünist devletleri arasındaki gelecekteki ilişkileri görüşmek üzere Kremlin'de Stalin'le bir araya geldi. İkili ve diplomatları arasında sonraki birkaç hafta boyunca anlaşmazlıklar oldu. Ancak 14 Şubat 1950'de Çin-Sovyet Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardım Anlaşması imzalandı. Bu antlaşma, ülke ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında ekonomik ve askeri işbirliğinin temelini oluşturdu. Bu aşamada Mao çok daha küçük bir ortaktı. Çin'i Batı güçlerinden ayırmayı başarmıştı. Aylar sonra küçük bir jeopolitik bölge üzerindeki çatışma olan Kore Savaşı patlak verdiğinde bir zafer daha kazandı. Bu savaş ABD'nin kaynaklarını ve dikkatini yıllarca tüketti. 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında Stalin'in iyimser hissetmesinin başka nedenleri de vardı. 1942'de İkinci Dünya Savaşı'na katılan diğer büyük güçlerin çoğu gibi Stalin de Sovyet nükleer silah programının geliştirilmesini emretti. Bu program Moskova yakınlarındaki çeşitli araştırma tesislerinde 1945'e kadar çok az ilerleme kaydetti.
Durumu değiştiren şey ABD'nin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye 2 nükleer bomba atması oldu. Bu olay olur olmaz Stalin güvenlik güçlerine nükleer silah geliştirmenin artık öncelikli olduğunu bildirdi. Ülke benzer bir silaha sahip olana kadar savunmasız kalacaktı. Savaş sırasında Sovyet Güvenlik Servisi'nin başkanı olan Lavrenti Beria'yı yeniden canlandırılan programın başına atadı. Sonraki 3 yıl içinde Beria, Amerikalıların Nagasaki'ye attığı bombaya benzer bir içe doğru patlama tipi nükleer silah geliştirdi. Bunda Stalin'in ABD'de Ethel ve Julius Rosenberg liderliğinde Manhattan projesi hakkında istihbarat edinmesinin de büyük katkısı oldu. Sovyetler burada ilk nükleer silahlarını RDS-1'i test etti. 29 Ağustos 1949'da Kazakistan'da yapılan bir testin başarılı sonuçlandığı haberini aldığında Stalin'in son derece memnun olduğu söylenir. Soğuk Savaş'ta en azından geçici olarak eşit bir oyun alanı sağlanmıştı. Ancak Stalin 1952'de ilk hidrojen bombasının patlatılmasıyla Amerikalıların rekabet avantajını elde ettiğini görecek kadar uzun yaşayacaktı. 1940'ların sonları ve 1950'lerin başları hızlanan Soğuk Savaş açısından Stalin için ne kadar başarılı olsa da gelişmelerden asla memnun kalmadı. Uygun gördüğü yerlerde terör taktiklerine başvuran paranoyak bir figür olarak kaldı. Savaşın sonlarına doğru 1944'te Kuzey Kafkasya'dan yüz binlerce Çeçeni Sibirya ve Rusya'nın diğer bölgelerine zorla yerleştirdi. Almanlarla yoğun işbirliği yaptıkları yönünde yanlış iddialarda bulundu. Bu etnik temizlik eylemini 1946 ve 1947'de en az 1 milyon insanın ölümüne yol açan büyük bir Sovyet kıtlığı izledi. Bu kıtlığın nedeni kötü hava koşulları ve Sovyet ekonomisine Almanlar tarafından verilen hasardı. Ancak Stalin kötü tasarlanmış bir karne sistemi ve 1950'lerin başlarında yardım programının başına tarım işlerinden neredeyse hiç haberi olmayan Georgi Malenkov'u atayarak sorunu daha da kötüleştirdi. Stalin'in zulümleri arasında Beria'nın etkisinin çok fazla olduğuna inandığı Mingrelyan olayıyla Gürcistan'ın tasfiyesi de vardı. Ayrıca kendi Yahudi doktorlarının kendisini ve diğer önde gelen Sovyet yetkililerini öldürmeye çalıştığına ikna olduktan sonra ülke çapında Yahudi doktorların ve diğer profesyonellerin görevlerinden uzaklaştırılmasından da büyük ölçüde sorumluydu. Stalin'in paranoyasının ve öfkesinin Rus doktorlarına yönelmesi artan sağlık sorunlarının bir göstergesidir. Birçok sorundan muzdaripti. Bu sorunlar onu bir doktor ekibi çalıştırmaya ve her yılın birkaç ayını Kafkasya'daki Abhazya'daki evinde geçirmeye yöneltti. 1945'te savaş kutlamaları ve çatışmayı anma etkinlikleri sona erdikten sonra giderek daha da içine kapanık hale geldi. Hayatının geri kalanında sadece birkaç kez halka açık konuşma yaptı. Ayrıca siyasi sistemden de kurtulmaya karar verdi. 1952'de Politbüro'yu ortadan kaldırıp yerine yeni bir başkanlık kurulu getirmesi göz önüne alındığında davranışları nedeniyle en yakınındakiler eski liderin 1 Mart 1953'te yüzüstü yerde bulunmasından memnun olmuş olmalı. Büyük bir beyin kanaması geçirmişti. 4 gün sonra 5 Mart'ta Moskova'da 74 yaşında her açıdan acı verici bir ölümün ardından hayatını kaybetti. Devlet cenazesi 3 gün sonra yapıldı. Selefi ile birlikte Lenin'in mezarlığına defnedildi. Selefi'nin ölümünden önce Bolşevik liderliğini Halefi'nin kusurları konusunda uyarmaya çalışmıştı. Stalin'in saltanatının ne kadar felaket unsurları olduğu konusunda yıllar içinde bir fikir birliği oluştuktan sonra 1961'de kalıntılarının mezarlıktan çıkarılmasına ve Kremlin duvarı nekropolüne gömülmesine karar verildi. Stalin'in ölümü Sovyetler Birliği'nde bir belirsizlik dönemini başlattı. Sonuna kadar sadık bir tiran olan Stalin halefiyetin nasıl gerçekleşeceğine dair net bir plan yapmamıştı. Diktatörce yaklaşımı öyleydi ki Dışişleri Bakanı'nın yerini alacak belirgin bir halef yoktu. Molotov 1940'ların büyük bir bölümünde doğal bir varis gibi görünmüştü. Ancak 1940'ların sonunda gözden düştü. Böylece iktidar Beria, Malenkov ve Lazar Kaganoviç'in de aralarında bulunduğu başkanlık kurulu üyelerinden oluşan bir komiteye geçti. Aylarca süren çekişmelerin ardından Ukrayna'yı uzun yıllar yönetmiş olan Nikita Hruşçov, Sovyetler Birliği'nin yeni fiili lideri olarak ortaya çıktı.
1950'lerin ortalarında kademeli Stalinleştirme sürecini başlattı. 1930'lardaki tasfiyeler ve Stalin'in yönetici olarak aşırı davranışları hakkında soruşturma emri verdi. Ardından 25 Şubat 1956'da 20. Parti Kongresi'nde kapalı bir konuşma yaparak Stalin'in aşırılıklarını ve ülke başkanı olarak geçirdiği dönemdeki kan dökülmesini kınadı. Bir yıl sonra Molotov, Malenkov ve Kaganoviç'i merkezi liderlikten ihraç ederek Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürdü. Reform yapmamış Stalinistleri partiden uzaklaştırdı. Sonraki yıllarda Stalin'den arındırma yönünde kamu programı başlatıldı. Stalin'in adı taşıyan yerler yeniden adlandırıldı. 1961'den bu yana geçen 10 yıllar ve özellikle 1990'ların başlarında Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Stalin'in suçlarının tam boyutu kamuoyuna açıklandı. İngiliz-Amerikalı tarihçi Robert Conquest bir keresinde 20. yüzyılın gidişatını ve içindeki insanların yaşamlarını Joseph Stalin'den daha fazla şekillendiren kimsenin olmadığını söylemişti. Bunda büyük bir doğruluk payı var. Stalin Sovyetler Birliği'ni 30 yıl boyunca yönetti. Bu süre zarfında ülke Rus İç Savaşı'nın kaosundan çıkarak iki küresel süper güçten biri haline geldi. Mirası kendisinden yaklaşık 40 yıl sonra da devam eden Soğuk Savaş oldu. Stalin'in 5 yıllık planları sayesinde Sovyet toplumunda meydana gelen muazzam endüstriyel ve ekonomik kazanımlar olmasaydı bu mümkün olmazdı. Ancak bu kazanımlar Holodomor ve Stalin'in Rus toplumunu tamamen kontrol altına almak için kullandığı devlet terörünün kurbanları için korkunç bir bedelle geldi. Ayrıca Nazi Almanyası'na karşı müttefik zaferine Winston Churchill'den daha fazla liderlik eden kişi Stalin'di. Eğer Sovyetler sonbahar ve kış aylarında sağlam durmasaydı, 1941'de Stalin'in liderliğinde 20. yüzyılın tarihi çok farklı olabilirdi. Ancak bu önemli gerçeklerin yanı sıra Stalin'in korkunç bir diktatör olduğu da inkar edilemez. Öylesine kanlı bir adamdı ki başarılarının hiçbiri tiranlık davranışlarından etkilenmeden kalmadı. Büyük terör, gösteri davaları, etnik temizlik, 1930'ların başlarındaki Holodomor ve onun yönetimi altındaki Sovyet yaşamını karakterize eden genel yıpranma hesaba katıldığında Stalin 15 milyondan fazla insanın ölümünden doğrudan sorumluydu. Bazıları kasıtsız, çoğu kasıtlı olarak. Bu onu modern dünyada yalnızca düşmanı ve müttefiki Adolf Hitler ve Mao Zedong tarafından gölgede bırakılan tarihinin en önde gelen toplu katillerinden biri yapar. Birçok yönden Stalin tarihin en başarılı diktatörü olarak kabul edilebilir. Çünkü ona karşı çıkan her düşman yenildi veya kontrol altında tutuldu. Onu nihayetinde alt eden tek düşmanın ölümün kendisi olduğu söylenebilir.